Herkese merhaba arkadaşlar. Bir ürün inceleme videosu ile birlikteyiz. Finirsiye ürünü bize ücretsiz olarak gönderdiği için teşekkür ederek başlıyorum. Kendisi küçük ama işlevi büyük bir ürünle karşınızdayım. Ürünümüzü masanın üzerine çıkartacağız. Kutu içeriğini tamamen alacağız. Gelin yakından incelemeye birlikte başlayalım. Kutu içeriğimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir adet kullanım kılavuzu var. Bu kılavuz oldukça işimize yarayacak. Detaylarına birazdan bahsedeceğim. Onu bir kenara aldıktan sonra şöyle kutu içeriğinden bir tane Type-C kablo çıkıyor. Bu kabloyu hem cihazımızı şarj etmek için kullanıyoruz. Bakın burada Type-C girişi var. Hem de cihazımıza yazılım güncellemesiyle yeni fonksiyonlar ya da hata düzeltmelerini eklemek için kullanıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bu kabloyla bilgisayarınıza da bağlayabiliyorsunuz ya da herhangi bir Type-C kablo ile direkt cihazı şarj edebilirsiniz. Cihazımız şarjlı bu arada arkadaşlar. Bunu da hemen unutmadan belirtmiş olalım. Yine kutu içeriğinden 3 adet şöyle minnak probe çıkıyor arkadaşlar. Bunlar oldukça küçük. Cihazın üzerinde test edemediğimiz büyüklükteki transistör olur, başka bir şey olur arkadaşlar. Bunları bu problar yardımıyla cihaza bağlayarak test ediyoruz. Bobin olabilir. Yani bu değişkenlik gösterebilir. 3 adet probumuz da bu şekilde. Bunları da gösterdikten sonra hemen bunu göstermek istiyorum. Buna değineceğim. Videonun ilerleyen dakikalarında sabredip videoyu kapatmazsanız bunu da işlemiş olacağız. Şimdi cihazın fiziksel özellikleriyle başlayalım. Cihazla ilgili olarak öncelikle şunu söyleyebilirim. Belki 7/24 kullanacağınız bir cihaz değil. Ancak ihtiyacınız olduğunda elinizin altında bulunması gereken bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Özellikle vaktin nakit olduğu bu dönemde size oldukça avantaj sağlayacaktır. Cihaz üzerinde çok fazla tuş yok arkadaşlar. Arkasında 300 mAh'lik bir bataryaya sahip olduğu model bilgisi ve şarj akımı ve voltaj bilgisi yer alıyor. Buradaki tuş sayesinde ise arkadaşlar şurada kızılötesi bir alıcısı var. Uzaktan kumandalarınızı hem test edebiliyorsunuz hem de uzaktan kumandalarınızın direkt olarak koduna erişebiliyorsunuz. Şimdi cihazımızı açalım. Burada bulunan test tuşu üzerinden hem açma, kapatma hem de test etme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Öncelikle bir transistör test ederek başlayacağım. Ama buna girmeden önce hemen kullanım kılavuzunda göstermek istediğim bir yer var. Bu cihazı ilk elinize aldığınızda buradaki hangi pinin neyi test ettiğini bilmeniz zor arkadaşlar. Bunu kullanım kılavuzuyla halletmişler. Hemen bunu size göstereceğim. Kullanım kılavuzu İngilizce ve Çince olarak geliyor arkadaşlar. Şuradaki pin yapısını görüyorsunuz. Ve hemen alt kısmında arkadaşlar örnek veriyorum. Kapasitör için 1 ve 2 numaralı pinler. Direnç için 1-2. Şurada bobinler için 1-2, diyot için bağlantı yönüyle birlikte 1-2, piller için yani bataryalar için 1-2, transistörler için 1-2-3 ve MOSFET'ler için 1-2-3 numaralı bağlantıların kullanılması gerektiği anlatılıyor. Yine burada 1-2-3 numaralı bağlantıların pinlerin nereye geldiğini de rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani bu kafa karışıklığını buradaki şemayla hızlı bir şekilde ortadan kaldırıyorlar. Kullanım oldukça basit. Bunu gösterdikten sonra cihazımızla testlere başlayalım. İlk olarak transistör test ederek başlamak istiyorum. Elimde bir adet PNP, bir adet de NPN tipi transistör var. Ben bu iki transistörün de pin yapılarını biliyorum. Yani hangi bacak base, hangi bacak kolektör, hangi bacak emitter, bu bilgilere sahibim. Ancak bunları X yani hiç bilmediğim bir transistör olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi cihazımıza bunları bağlayacağız ve birlikte test edeceğiz. Cihazımızın nasıl kullanıldığına ve nasıl performans verildiğine bakalım. İlk olarak BC547 ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu transistörümüz NPN tipi bir transistör. 1-2-3 numaralı pinlere bacaklarını yerleştirdim ve sıkıştırdım. Ardından buradaki tuşa basarak cihazın açılmasını sağlıyorum arkadaşlar. Yine burada bulunan tuşa tekrardan basarak test işlemini başlatıyorum. Bu arada cihazın ekranı ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Şöyle ışığımı kapatayım, daha iyi göreceksiniz. Çözünürlüğü çok yüksek seviyede değil. Ancak farklı açılardan parlama yapmayan yeterli görüntü kalitesine sahip bir ekrana sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani cihazdan sonuç olarak film izlemeyeceğiz. Test amaçlı olarak yeterli seviyede
Gördüğünüz gibi transistörün NPN tipi bir transistör olduğunu gösterdi. Ve burada ise arkadaşlar hangi pinde base, hangi pinde emitter, hangi pinde kolektör olduğunu bana yazıyor. Yani cihazımızın 1 numaralı pini en başı şu an emittermiş. Orta pini base. 3. pini de kolektörmüş arkadaşlar. Bu cihazda hoşuma giden diğer bir özellik ise bakın aynı transistörü ters olarak yani yüzü bana dönecek şekilde tekrar yerleştirdiğimde arkadaşlar emitter ve kolektörün yer değişmesi gerekiyor. Ve cihazımız bunu da tespit ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolektör 1, emitter de 3 numaralı pine yerleşti. Yani transistörü 1, 2, 3 numaralı pinlere yerleştirirken ters yerleştirme ihtimalinizi tamamen ortadan kaldırıyor. Böyle bir sıkıntınız yok arkadaşlar. Yine pin bağlantıları yer değişmiş olsa da cihaz bunu tespit edebiliyor. Yani bu noktada transistörün bacak bilgilerinin yanı sıra şurada da teknik bilgilerini sizin için derlemiş oluyor. Hemen PNP tipi diğer transistörümüzü buraya yerleştirelim ve gelin bir de onu test edelim. Şu an meşhur BC557'miz cihazda takılı. Hemen test butonuna basıyorum arkadaşlar. Hızlıca transistörümü test ediyor ve gördüğünüz gibi transistörümüzün PNP tipi bir transistör olduğu, teknik bilgileri ve bacak bağlantıları artık ekranımda. Cihazın transistörleri test edebilmesi, dirençleri, diyotları, hatta Zener'i test edebilmesi benim için bir ekstra. Bu cihazın elimin altında bulunmasını istediğim en büyük neden arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bobinler, bu cihazı kullanarak bobinlerin değerini ölçebiliyoruz. Bize üzerinde hiçbir bilgi olmayan bobinlerin değerlerini dahi gösterebiliyor ki elinizin altında olması gereken bir cihaz. Çünkü bu tür işlerle uğraşanların en çok sıkıntı yaşadıkları şey bobin değerleri. Bobinin değeri değişmiş olabilir ya da mevcut bobinin değerini bilmiyor olabilirsiniz ya da yaptığınız devre için kritik öneme sahip bobinin değerini tutturmanız gerekebilir. İşte bu gibi durumlarda özellikle bobinleri kendiniz hazırlıyorsanız böyle bir cihaza sahip olmalısınız. Biraz önceki tabloya göre 1 ve 2 numaralı pinlere bobinimi yerleştirdim arkadaşlar. Bobinin üzerinde şurada bilgileri yazıyor. Yazmıyormuş arkadaşlar. Ben yazdığını zannettim. Tam olarak bahsettiğim şey bu. Peki bu bobinin değeri ne? Bunu hemen birlikte öğreneceğiz. Buradaki test butonuna bastıktan sonra arkadaşlar birazcık bekliyoruz. Cihazımız bobinimizi test etti ve gördüğünüz gibi bobinim 100 mikrohenry'e sahipmiş. Ayrıca bobinin direncini de yazıyor arkadaşlar. 0.4 ohmlukta bir dirence sahip olduğunu bana söylüyor. Ben şurada değerin yazdığını zannediyordum ama hiçbir yerinde yazmıyormuş arkadaşlar. Bu bobinin değerini artık biliyoruz. Yine bu şekilde kendi hazırladığınız bobinler olabilir. Bakın bu benim projelerden bir tanesinde kullandığım bir bobin. Hemen bunun değerini de ölçeceğim. Burada ilgili pinlere yerleştiriyorum. Test butonuna basıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 3.8 mikrohenry ve 0.3 ohmlukta bir direnç değerine sahipmiş benim projemde kullandığım bu bobin. Yine bakın burada üzerinde değeri olan bir bobinimiz var. Hemen bunu test edelim. Bu arada kullanımı çok kolay. Neredeyse yanlış yapamazsınız arkadaşlar. Çünkü cihaz tamamen otomatik bir şekilde çalışıyor. Ve gördüğünüz gibi 610 mikrohenry ve 1.9 ohm yaklaşık 2 ohmlukta bir direnç değerine sahipmiş bu bobin. Arkadaşlar cihaz üzerine direnç, led, kondansatör gibi diğer devre elemanlarını takarak bu işi şova çevirmek gibi bir niyetim yok. Bu teknik bir donanım olduğu için bu cihazı alacak arkadaşlar az veya çok teknik bilgiye sahiptir diye düşünüyorum. Zaten yapabildiklerini az veya çok olarak gördünüz. Videonun başında bundan bahsedeceğimi söylemiştim. Bakın buradaki bağlantı noktamızı çıkartıyoruz ve şuradaki buradaki çenteye gelecek şekilde bunu yerleştiriyorsunuz arkadaşlar.
Bu şekilde cihazımız artık SMD malzemeleri test edebilir bir hale geliyor. Buradaki SMD transistörler için şuradaki bacakları yerleştirme noktası, yine diyotlar, direnç ve şu kısımda ise birazcık sizin için yaklaşayım. Bakın şurada zaten sembolleri var. Açık bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. SMD malzemelerin pinlerini buradaki platform üzerine yerleştirerek test edebiliyoruz arkadaşlar. Bakın SMD transistörler için yine bacakları yerleştireceğimiz yerler. Yine diyotlar ve zener için burada platformumuz var. Buraları kullanarak arkadaşlar bu tür donanımlarınızı test edebilirsiniz. Cihaza şöyle küçük bir geliştirme de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu normal proplarla kullanmak için örnek veriyorum. İşte bobinleri test etmek için kullanıyorsunuz yoğun olarak. Şuradaki pinlerin burada nereye denk geldiğini tespit ederek şuradan normal proplara lehim yaparak arkadaşlar bunu uzatabilir ve bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu tamamen benim önerim ya da benim fikrim, bu şekilde kullanmayabilirsiniz. Bu sizin kullanım amacınıza ve cihazdan ne beklediğinize bağlı olarak değişir. Cihazı satın almak isteyen arkadaşlar için videonun açıklamalar kısmında bu cihaza ait satın alma bağlantısını paylaşmış olacağım. Böylece bir inceleme videomuzu birlikte tamamlamış olduk. Bir sonraki projemiz ve inceleme videomuzda görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.